Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzu bir önceki videomuzun devamı niteliğinde çekiyorum. Çünkü bir önceki videomuzda led ampulün tamiri ile ilgili denemelerimizi anlatmıştık. Ve bu led ampul devresinin çıkış voltajlarını üzerindeki malzemeleri eksilterek ledlerin çalışma durumu ile ilgili bir çalışma yapmıştık arkadaşlar. Bu yaptığımız çalışmada çıkış voltajlarını ölçmemiştik. Şu anda da şurada led ampul devreleri var ve bu devrelerde bazı malzemeleri eksiltilmiş şekilde, birinde bir diyotu eksilttik, birinde bir kondansatörü eksilttik arkadaşlar. Bu şekilde şunda da 2 diyot ve bir kondansatörü eksilttik. Bu şekilde olan devrelerin çıkış voltajlarını ölçeceğiz arkadaşlar. Yani bu eksiltmelerle çıkış voltajlarında nasıl bir voltaj düşümü oluyor veya oluyor mu? Onun ölçümünü yapacağız. Ölçü aletimizi DC 1000 kademesine alıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu led ampul devresinin herhangi bir eksiği yok. Bu haliyle bir çıkış voltajını görelim. Bize nasıl bir çıkış voltajı veriyor. Şu an fişe takılı değil. Önce ölçüm yapabilmem için şöyle bir yer hazırlıyorum. Ve şu uçlardan çıkış voltajını ölçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi led ampul devremizi fişe takıyorum arkadaşlar. Taktım. Şimdi çıkış voltajına bir bakalım. Ölçü aletimiz DC 1000 kademesinde. Bakıyoruz arkadaşlar. 300 volt gösteriyor. Gördüğünüz gibi DC 300 volt. Yani bu devre çıkışındaki led sayısına göre hazırlanan bir devre arkadaşlar. Evet. Şimdi bu her şeyi üzerinde olan, eksik malzemesi olmayan devremiz bize DC 300 volt veriyor. Şimdi şöyle bir tane diyodunu devre dışına aldığımız malzeme bakalım bize kaç volt verecek. Şimdi ben bunun bağlantısını yapıp tekrar size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devremizin bağlantısını yaptım. Fişe henüz takmadım. Tekrardan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi köprü diyot üzerindeki bir diyodu devre dışına aldık. Bakalım bu haliyle bize 300 volt veren devre, bir diyodu devre dışına aldığımızda bize kaç volt verecek arkadaşlar? Şimdi devrenin fişini elektriğe takıyorum. Taktım arkadaşlar. Şimdi çıkışlarını ölçüyoruz. Bakalım bize kaç volt verecek. Evet arkadaşlar. Bir diyodu devre dışına aldık.
125 volt. Gördüğünüz gibi tam dalga ve yarım dalga doğrultmanın arasında yaklaşık yarı yarıya fark var arkadaşlar. Hatta biraz daha fazla. Evet. %125-130 volt civarı. Bir diyodu devre dışına almak da bize 125 volta düşürdü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devremizin fişini çektik. Şöyle bir ölçümlerimizi yazmak istiyorum. Ne dedik? LED ampul devresi çıkış voltajı tam diyelim, eksiksiz malzeme bize 300 volt çıkış verdi arkadaşlar. DC. Bir diyot eksik olduğunda, bir diyot eksik olduğunda 125 volt verdi arkadaşlar. Evet. Bir diyot eksik olduğunda da 125 volt verdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Şöyle kutupsuz kondansatörlerden bir tanesini eksilttiğimizde voltajda bir değişme oluyor mu? Bir de onu gözlemleyelim arkadaşlar. Evet, ben bağlantılarını yapıp tekrardan sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, bağlantımızı yaptık. Sadece bir kutupsuz kondansatörü devreden çıkardık arkadaşlar. Ve çıkış voltajında bir değişme olacak mı onu gözlemlemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi sadece kutupsuz kondansatörü teke düşürdük. Bakalım bu haliyle çıkış voltajımızda bir değişiklik olacak mı? Şu anda devreyi fişe takıyorum. Taktım ve çıkış voltajını ölçüyoruz arkadaşlar. Evet. Çıkış voltajında bir değişiklik yok arkadaşlar. Kutupsuz kondansatörü devreden çıkarmak voltajda bir düşüm sağlamıyor. Yine 300 voltu görüyoruz. Ama kutupsuz kondansatör devreden çıktığında devrenin verdiği akım gücünün düştüğünü biliyoruz. Onu da devrelerdeki ledlerin parlaklığının azalmasından anlıyoruz arkadaşlar. Onu da yine bir devreye bağlantısını yaparak akımının düştüğünü gözlemleyeceğimiz yine bir ölçümde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu devrede de iki diyot ve çıkışındaki 400 voltluk kondansatörün söküldüğü durumda nasıl bir çıkış voltajı alacağız onu görmek istiyorum arkadaşlar.
Şimdi onun bağlantısını yapıp yine beraberce gözlemleyelim. Evet arkadaşlar. Devremizin fişi takılı değil şu an. Gördüğünüz gibi iki tane kutupsuz kondansatör takılı. Köprü diyottan iki tane diyodu eksilttik. Bu yaptığımız eksiltmede yarım dalga doğrultma yapacak. Çıkışında da 400 voltluk kondansatörü çıkardık arkadaşlar. Biraz önce şu kutupsuz kondansatör eksik olan ölçümde yine 300 volt almıştık. Şu anda 2 diyot ve 400 voltluk kondansatör eksik. Evet arkadaşlar, fişe takıp görelim. Bakalım 2 diyot ve kutupsuz kondansatörün eksik olduğu ölçümde nasıl bir çıkış alacağız. Evet arkadaşlar, devreyi fişe takıyorum. Taktım. Ölçümümüze bakalım. Bize ne ölçüm verecek? ...61 volt. Evet arkadaşlar, 61 volt veriyor. Evet. Bundan notunu alalım. 61 volt DC. Yani şu iki diyodun ve kondansatörü eksilterek devreyi 61 volta düşürüyoruz arkadaşlar. Başka yapacağımız deneme ne olabilir? Acaba şöyle her şeyi tam olan devre üzerinde sadece çıkıştaki kondansatörü çıkardığımızda voltaj kaça düşecek? Hemen onun da hazırlığını yapalım. Mümkün olduğu kadar videoyu uzatmamak için arkadaşlar hazırlıkları yaptıktan sonra sizinle paylaşıma geçiyorum. Hazırlıklar biraz zaman alıyor. Evet arkadaşlar, her şeyi tamam, sadece üzerinde çıkıştaki 400 voltluk kondansatörü eksik. Bu haliyle bakalım çıkışından kaç volt alacağız arkadaşlar. Devreyi fişe takıyorum ve ölçüm yapıyoruz arkadaşlar. Ölçü aletimiz kameradan çıkmış. Alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 200 volt. Gördüğünüz gibi 200 volt arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yani çıkıştaki
400 voltluk kondansatör devrede 100 voltluk bir artım sağlıyor arkadaşlar. Voltaj yükselişi sağlıyor. Yani sırf o kondansatörü devre dışına alarak 300 voltluk devreyi 200 volta düşürebiliyoruz. Sonra bir diyot eksilterek 125 volta düşürebiliyoruz ve iki diyot ve çıkışındaki 400 voltluk kondansatörü devre dışına aldığımızda da 61 volta düşürebiliyoruz. Bunları niye bu şekilde bir hesaplama yoluna gitme ihtiyacı duydum? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle bir düşüncem var. Ne derece doğru yanlış artık uygulamalarla bunu çözmeye çalışıyorum ve sizinle paylaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi led ampul devremizin çıkışındaki ledlerimiz bozulduğunda böyle bypass ediyoruz. Ama devreden eksilen ledler bu ledler üzerine daha yüksek bir voltaj veriyor arkadaşlar. Yani şu 300 volt buradaki 3, 6, 9, 12, 13, 14. 300 volt 14 led'e verilirken sonra buradan eksilen 3, 5 tane led eksiliyor. Yani bu sefer 300 volt 14, 15 led'e verilirken 10 led'e verilmesi durumu oluyor. Böylece o ledlere de 300 volt fazla geliyor arkadaşlar. Böylece takıyoruz. Bazen birkaç saat içerisinde, bazen bir gün sonra ampulümüzün tekrardan arızaya geçtiğini görüyoruz. Yani şimdi onu düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ki acaba şimdi buradaki ledler 12 voltluk ledler kaç tane led kalmış? 3, 6, 9 tane led kalmış. 10 tane desek 12 volttan 120 volt yapar. Demek ki 120 volt biz şu devre için bir diyodu eksilterek 125 volt devre çıkışından alabiliyormuşuz. O zaman buradaki led sayısına göre, eksilen led sayısına göre bir diyodu eksilterek bu devrenin ihtiyaç duyduğu voltajı sağlayıp devremizin de kısa sürede bozulmamasını sağlayabilir miyiz? Bu düşünceyle bu ölçümleri yaptım arkadaşlar. Ona göre üzerindeki led sayısı 200'e denk geliyorsa çıkışındaki 400 voltluk kondansatörü devre dışına alarak 200 volta düşürebiliyormuşuz. Veya üzerindeki led sayısı 60 volta denk geliyorsa ona göre 2 diyot ve 400 voltluk kondansatörü eksilterek 60 volt ta düşürebiliyormuşuz. Böylece ledlerimizin sayısına göre ihtiyaç duyduğu voltajı çekerek ledlerimizin bozulmasını engelleyebilir miyiz? Bunun için bu ölçümleri yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Gördüğünüz gibi devre şu anda masa lambamda yine üzerinde 2 tane 3 tane eksik ledi olan bir led ampul çalışıyor. Onun şu kondansatörlerden bir tanesini devre dışına alarak
devrenin vereceği akımı düşürmüş oldum arkadaşlar. Böylece akım düştüğünde de ledlere ısınması, bozulması ne derece fayda eder? Bunu şu anda denemesini yapıyorum. Dün bütün gün değil tabii ki, ama yine bir 6-7 saatlik bir çalışmada ledimiz, ampulümüzde herhangi bir sorun olmadı, çalışıyor. Bugün de yine sürekli yanıyor. Bir faydası oldu. Dediğim gibi yine şu eksiltmelerle devreleri çalıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine sizden ricam yorumları takip etmeniz. Çünkü bütün işlemleri videoya sığdıramıyoruz. Sığdırırsak da çok anormal uzun videolar oluyor. Gördüğümüz kadarıyla da kimse sabredip videoyu da sonuna kadar uzun videoları izleyemiyorlar arkadaşlar. O yüzden biz de böyle direkt nokta atışı videoyu parçalara bölerek size yaptığımız deneylerin sonucunu vermeye çalışıyoruz. Bugünkü videomuzda devrenin üzerinden parça eksilterek çıkış voltajını ne şekilde eksilteceğine dair bir videoydu arkadaşlar. Bu şekilde sonuçlar aldık. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.